Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta 250 metre uzunluğu olan akrilik bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmek sayısında olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben ilmeklerimi şu şekilde çıkardım. Bir de arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Modelimin ön yüzünde şimdi modeli kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ben lastiksiz başlıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Birinci sıradayız ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında 5 ilmek. Sıra başında 4 ilmek düzle başlamıştık. Ortalarda 5 düz yapacağız. Bakın 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ördükten sonra bir ilmek artırdım şu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 5 ilmek düz. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Tek ilmeğimiz kaldı. Onu da düz olarak ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu modelde arka yüzünde şekillendirme yapmıyoruz. İlmeklerimizi sadece ters örerek devam ediyoruz. Bütün modelde böyle devam edecek. Arka yüzünde ilmeklerimizi hep ters öreceğiz arkadaşlar. Evet. Model oldukça güzel ve kolay bir model. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek şimdi düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bakın şöyle. Bu 2 ilmeğin ben yerini değiştireceğim. Eğer siz ön taraftan örebiliyorsanız şu şekilde şöyle alıp ikisini bir tek ilmeğe düşürebilirsiniz. Ben arka taraftan ördüğüm için önden alamıyorum. Şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne aldım, çapraz yaptım. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Şimdi sola doğru kestim. Biraz önce sağa doğru kesmiştik. Şimdi sola doğru kestik. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Kalan şu 2 ilmeğimi yine yerini değiştiriyorum. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm.
Bir ilmek artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz. Sağa doğru keseceğim. Şöyle aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bu kestiğim ilmek ve arkasındakini de yine beraber alarak düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi yine ters örüyoruz arkadaşlar. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum şimdi. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Yine sağa doğru kestim bu ilk 2 ilmeğimi. Devamında bir artırma yaptım. Kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bu tarafta artık kesme ve artırma yapmıyoruz. Sadece sağa doğru kesilen ilmeğimizi ördük burada, yani kestik ve artırmasını yaptık. 5 ilmek düz ördükten sonra geldik bu 2 kestiğimiz ilmeğe. Yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1 ilmek artırma yaptım. 5 ilmek düz ördüm. 5. 2 ilmeğimin yine yerlerini değiştiriyorum. Şöyle yönlerini değiştirdim. Düz örerek kestim. 1 ilmek artırdım. Kenarda 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Yine arka yüzüne döndük. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model 8 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Şöyle 6. sırayı da yine ters örerek devam ediyoruz. Arka yüzündeyiz. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın 2 tane ilmeğim var. Şimdi bunları yerlerini değiştirdim. Çapraz yaptım şöyle yönlerini. Bu ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 5 ilmek düz. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bu ikisini yine yönlerini değiştirdim. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 5 ilmek düz ördüm. İki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İkisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimi 7. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 8. sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizi yine ters örerek devam edelim.
8. sırayı da tamamlayınca modeli bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Yani yeni öğrenenler bile modeli kurduktan sonra rahatlıkla zorlanmadan devam edebilecekleri bir model. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8 sırayı tamamladık. Modeli de bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle devam eden bir model. İkinci model kurulumunda da birinci sırasını beraber yapalım arkadaşlar. Ondan sonrası siz devam edebilirsiniz herhalde. Eğer anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Şimdi modelin ikinci kez kurulumunu yapıyorum. Tekrar ediyoruz. Birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Şu 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. İkinci modeli kuruyoruz. Şimdi arada 5 düz, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. 5 düz, 1 artırma, bu ikisini bir düz ördüm, sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sırasını kurduk arkadaşlar. Bakın. Birinci sırayı bu şekilde. Ondan sonra yapacağınız işlemde aşağıda yaptığımız gibi devam edecek. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi harika bir model. Tabii ki ilerlemiş halinde daha da güzel gözükecek. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın bunu beraber yaptık. Lastiksiz çalıştık beraber yaptığımızı. Bunda da tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle göstereyim. Modelin arka yüzü de bakın şöyle. Zarif, şöyle dantel gibi görünen güzel bir model. Bu modeli daha çok yetişkin örgülerinde, yani yelek, hırka, tunik olarak örebilirsiniz. O tür örgülere daha çok yakışacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şöyle. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.